böyle bazen kameraya çok yakından bakınca hafif şehla duruyorum. Dikkat edeyim dedim. Yok, daha YouTube iyi filtre kullanmayı beceremiyor daha maalesef. Nasıl böyle? Güzel olmuş mu bu tonlar, renkler? Bu filtresiz. Filtre. Böyle yapayım. Selamlar, hoş geldiniz. İyi değil mi? Bu çok mavi. Bu güzel ya. Böyle serin serin olur belki. Böyle olsun, böyle biraz nostaljik. Ya anca şey yaptım ya. Evet. Ben seviyorum bu şeyi. Böyle elbiseleri. Elbiseler, ayakkabılar, küpeler, bileklikler falan böyle hazırlanıp şıkır şıkır olmayı seviyorum. Teşekkür ederim. Ben de sevdiğim, benim de hoşuma giden bir elbise. Evet. Neyse. Hazırım. Ay, oturacağım zaten. Dedim zaten masal gece okunur. Değil mi? Tatlı tatlı. Uykuya dalmanız için. Normal renk olsun diyenler var. Şimdi kırmızı oje sürdüm. Kırmızı oje belli olmaz bunda. Hadi filtresiz yapıyorum. Tamam, nostalji iyi olmadı dediniz. Normal filtresizim. Filtresiz. Ay şey gibi oluyor, filtresiz falan deyince bira falan vardır ya, yok filtreli filtresiz. Filtresiz tercih ediyorsunuz. Evet, hayvan masalları diyor. Öyle bir şey mi okusam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay çok uzun. Savaşçı yayını şu an değil ama bu gece şey yaparım. Bir imparator yayını yaparım sanırım. Çünkü geç oluyor. Geç saatlerde imparator yayını gayet güzel olur. Öncelikle üyen misiniz? Yani şöyle şununuz olmak istiyorum diyorsunuz ama öncelikle katılı üye olun derim. 4, 5, 6, 7, 8 uzun, çok uzun. Masal sayfa sayısına bakıyorum. Evet. Güneş kedisi eve getiriliyor. Bunu okuyacağım. Evet. Kedili bir masal olsun. Evet. Mail adresimi diğer videolarda bulabilirsiniz. Bu videodan sonra da size bir yorum yaparım. Diğer hesapları söylerim. Mesela Patreon hesabımda var. Katıla kimisi üye olamıyor. Yurt dışında oluyor ve sıkıntı, sorun oluyor. Onlar için mesela Patreon hesabımda var. Yaka mikrofonu takmadım ya. Şu sıralarda şarjı bitmiş. Yaz günü çok da böyle uğraşmadım. Ne diyordum? Evet, yani mail adresimi veririm. Orada Patreon falan, Twitter, Instagram, bütün bu hesaplar var. Önceki yayında çıkmıyor mu? Yok, yorumlara bakın. Ya da şuraya bir tane beni uğraştırıyorsunuz. Tamam. Ne yapacağım? Ben de mesaj atacağım. Bir dakika, nasıl mesaj atıyordum kendime? Ay şimdi bozmayayım. Hiç buraları bozarım. Ay yapamadım şimdi. Neyse, buradan yazması zor. Buradan mail adresimi bilenler size yazar. Yoksa ben zaten yorum olarak
yazacağım ve başa tutturacağım. Başa tutturulmuş yorumlar da var. Evet, böyle kedili bir masal okuyacağım. Bakalım nasıl? Sığabildim mi bakayım? Yaz ayını pek seviyorum. Evet, kameraya da sığdıysam nasıl bana ödeme yapıp üye olamıyorsunuz? YouTube'a ödemek bana yapmak demektir. Güneş kedisi eve getiriliyor. Berlin'deki kireç taşı kırığı üzerinde yer alan sahnenin kaynaklandığı Güneş Gözü mitinin temelinde bu dua miti yatar. Güneş kedisi Tefnut'un evden kaçıp gidişi ve yeniden alınıp eve getirilişinde güneş yörüngesinin kışın güneye kayması ve ilkbaharda tekrar eski yerine dönmesi gibi evrensel bir olayın yansıdığı görülür. Güneş tanrısı Ra'nın kızı Tefnut yurdundan ayrılarak Nübye'nin güneyine gider. Ama babasının buyruğu üzerine haberci tanrı Tot tarafından alınıp yine ülkesine getirilir. Tot görevini yerine getirmek için bir maymun kılığına girer ve Etiyopya kedisine ilişkin çetin görevi ustalıklı konuşmalarıyla başarır. Konuşmaların eğlendirici ve öğretici üslubu mitolojik öykünün çekirdeğini oluşturur. Rahiplerle halk aradan geçen bin yıllar içinde başlangıçtaki öyküyü genişletip zenginleştirmiş, özellikle öykü içine serpiştirilmiş hayvan masallarını engin bir hayal gücüyle işleyip sunmuştur. Tefnut kafası kızdı mı zararsız kedi kılığından çıkıp vahşi bir aslana dönüşmekte ve bazı Mısır tanrılarının ikili karakterine uygun olarak korku sevgi çiftinin açık bir örneğini sergilemektedir. Mitin içeriğini anlama sadık kalarak serbest bir anlatımda aşağıda okuyucuya sunuyoruz. Çok çok eskiden bir ara Tefnut babası Ra ile bozuşur. O kızgınlıkla Güneş'in kızı yurdu Mısır'dan ayrılarak yukarı Nübiye'ye doğru yola koyulur. Burada bir yaban kedisi olarak yaşamaya başlar. Nil yukarısındaki sıcakta cayır cayır yanan bu çorak ülke bir yaban kedisinin tam gönlüne göre bir yerdir. Ama bir süre sonra sevgili kızını özleyen Ra onu yine yanında görmek ister. Habercisi Tot'u kızı Tefnut'u güneyden alıp geri getirmekle görevlendirir. Tot bir çakal maymun kılığına girer ve Hermes'in ruhuna bürünür. Yurduna dönmemekte direnen Tefnut'u kandırmak için tüm kurnazlığını kullanır. Çünkü Tefnut ülkesine dönme önerisine şiddetle karşı çıkmaktadır. Tot'un güzel güzel konuşmasını küçümseyip alaya almaktadır. Ülkesinden köpüren Tefnut'u yatıştırmak özel bir beceriyi gerektirir. Çünkü Tefnut adalet ve intikam tanrısı Ra'nın kızıdır. Yaşam ve ölüm üzerine söz sahibidir. İsterse Tot'un canını alabilir. Tot, dans etmedeki hünerinden yararlanarak binbir türlü büyüyü yardıma çağırarak Tefnut'u yatıştırmaya çalışır. Özellikle kısa konuşmalarıyla onu oyalamak niyetinden vazgeçirmek ister. Metni kaybolmuş başlangıç bölümünde kendisine anlaşılan yaşam garantisi verilmiş olmasına karşı yine de hayatını tehlikede görür. Bir kez kendini kesinlikle emniyete almak için Tefnut'a bir hayvan masalı anlatır. Akbaba ve yaban kedisi masalıdır bu. Böylece Tefnut'a masaldaki kedi gibi yeminini bozar ve hayatına kastederse sonunun yine masaldaki kedi gibi olacağını anlatmayı amaçlar. İlahi adaletin hiçbir kötülüğü cezasız bırakmayacağını dolaylı yoldan açığa vurur. Maymun kılığındaki Tanrı Tot kendini emniyete aldıktan sonra bereket bağışlayan güneş olarak Tefnut'un gücüne övgüler yağdırır. İltifatlara boğar onu.
Ardından gençlik ve neşe saçan bir yaşam otunu alıp Tefnut'un önüne koyar. Böylece büyü yardımıyla öfkesini yatıştırır. Sonunda pek becerikli biri olan Tot, Tefnut'un ailesini, hısım ve akrabalarını ve vatanını öve öve bitiremez. Bunun üzerine bir özlem duygusu kaplar Tefnut'un içine. Ailesi, akrabaları gözünde tütmeye başlar. Usta konuşmacı Tot, Tefnut'un vatanı ile ilgili övücü sözlerini onun özel durumuna göre seçtiği mitolojik öyküler ve söz oyunlarıyla süsler. Filozofça yorumlara başvurarak bilgeliğini büyük bir ustalıkla sergiler. Tefnut kendinden geçmiş, büyülenmiştir adeta. Tot'un söylediklerini giderek daha büyük bir hayranlıkla dinlemeye başlar. Alabildiğine duygulandığı bir anda sağanak gibi yaşlar gelir gözlerinden, sonunda susar, hüzünlenir. Kurnazca davranan çakal maymun kılığındaki Tot yeni bir hayvan masalı anlatarak Tefnut'un gönlünü yapmaya, güvenini kazanmaya çalışır. Ama Doğan, Akbaba ve Guguk arasındaki dostluğu konu edinen masala başlar başlamaz yaban kedisi kılığındaki Tefnut, Tot'un niyetini anlar, kaşlarını çatar, hemen aslan kılığına girerek bütün korkutuculuğuyla dikilir ayağa, sırtı kor gibi kıpkızıl bir renk alır. Ateş gibi yanar postu, buram buram tüter, yüzü güneş diskini anımsatan bir renge bürünür. Kuyruğu tüter, yüzü güneş anımsatan bir renge bürünür. Kuyruğu çölün kumlarını havaya savurur. Soludukça öfkesinden burnundan dumanlar çıkar, kükredikçe gümbür gümbür öter sesi. Dağlar, tepeler zangır zangır titrer, gökyüzünde güneş güpegündüz karanlığa bürünür. Tefnut'un aslan kılığına girdiğini görünce dehşete kapılan Tot, ondan bir kez daha hayatını bağışlamasını ister. Dönüp dolaşıp güzelliğine övgüler döşenir. Ancak gün gelip başı dara düştü mü, kendisinin de yardımına koşarak onu kurtarabileceğini söylemesi üzerine Tefnut'un elinden yakasını kurtarır. Aslan kılığında Tefnut, yatışıp uysallaşarak önceki gibi yine kedi kılığına girince uz dilli Tot, hayvan masallarından örnekler getirmesini sürdürür. İşitme kuşu ile görme kuşunun yapılan bir kötülüğün cezasız bırakılmayacağına ve Ra'nın dünyada kurduğu ahlak düzenine ilişkin sözlerinden sonra en yüce yargıcın kızı olarak gücünü kötüye kullanmaması konusunda Tefnut'u bir kez daha uyarır. Zaten daha başta Ra'nın gökyüzündeki ahlak düzenine değinmiştir. Sonunda katı tutumundan vazgeçerek Tefnut'u kandırır, yurduna dönmeye razı eder. Ne var ki çarpıcı konuşmalarıyla Tefnut'taki bu yeni ruh durumunun kalıcılığını sağlayabilir, ancak onu adalet ve bağışlayıcılıkla davranmaya yükümlü kılacak masalları bütün bir ustalıkla bulup anlatır. Örneğin bir aslanın verdikleri zekice yanıtlar sayesinde hayatlarını bağışladığı iki çakaldan söz eder. Güçlü olan doğru karşısında öfkeye kapılmaz der. Bunun üzerine Tefnut bir gün gelip Tot'un da onun hayatını kurtarabileceği sözüne döner yeniden. Tefnut'un bu konudaki kuşkularını dağıtmak için maymun kılığındaki Tot yeniden bir dizi masal anlatır. Hepsinin de bir kişi ne kadar güçlü olursa olsun kendisinden daha güçlü birinin bulunabileceğini dile getirmektedir. Hayvanların kralı olarak ülkesinde gezip dolaşırken insanoğlunun hayvanlara nasıl eziyet ettiğini öğreten aslan masalı, aslanla fare arasındaki olayla son bulur. Bu arada Tefnut'la Tot yola koyulmuş, kuzey yönünde ilerlemekte, Mısır'a doğru yol almaktadır. Tefnut sık sık durur, yolda daha fazla gitmemekte direnir. Tot ise tüm kurnazlığını ve ikna gücünü kullanarak onu yatıştırır. Nübye topraklarındaki meyve ağaçları, hurmalar, keçi boynuzları ve dutlar Tefnut'u tutup bırakmaz. Yavaşlatır adımlarını. Bir ara Tefnut'un duygularını hiçe sayan Tot bir hurma ağacına tırmanır ve vurdum duymaz bir eda ile bir hurma koparıp yer. Horma diyordum az daha.
Bunun üzerine Tefnut gözdağı vererek elindeki asayı Tot'a doğru uzatır. Uysal bir kedi kılığından çıkıp vahşi bir aslan kılığına girer. Berlin'deki kireç taşı kırığı üzerinde görüldüğü gibi saygısızca davranan Tot'a sözle veriştirmeye başlar. Ama her ikisinin tepedeki ağaçta kuluçkaya yatmış bir kuş her ikisinin tepesinde ağaçta kuluçkaya yatmış bir kuş süzülüp durur havada. Ra'nın suçları cezasız bırakmayan, adaletini anımsatan, kartal mı çıkacak acaba? Adaletini anımsatarak iki taraf arasındaki güç dengesizliğini giderir. Böylece Tot'un hayatı yine güven altına alınır. İki taraf denge falan deyince çift başlı kartal aklıma geldi. Olabilir belki. Hani bunu temsil ediyordu da. Sonunda Mısır ülkesine ayak basarlar. Burada Tot, Tefnut karşısında üstünlüğü ele geçirir. Çünkü Tanrı Ra'nın kızının yardımına koşacağı bir fırsat doğmuştur. Tefnut uyurken yanına bir yılan yaklaşır. Tefnut'u sokacak olur. Tot da hemen yılanı öldürerek Tefnut'un hayatını kurtarır. Böylece yeri geldi mi güçsüzün güçlüye yardım edebileceği sözü doğrulanır. Tanrıça Tefnut kuzey yönündeki bir kült yerinden bir ötekisine ilerler ve tapınağın bulunduğu her yerde coşkuyla, sevinçle karşılanır. Dönüp gelişi şenliklerle kutlanır. Güneş tanrısı Ra'nın kutsal kenti Heliopolis'e varınca babasıyla yeniden uzlaşıp barışırlar. Aydınlık bir sabah yakıcı öğle sıcağı sağanak halinde yağmur, kum fırtınası ve akşam serinliğiyle ilkbaharın kararsız günleri bazen inadı tutup ağlayan, meraklı ama doğrulara karşı hassas biri olan, bazen kızıp köpürerek ortalığı kasıp kavuran ama bazen tatlı tatlı gülümseyip sonunda tüm duygularını uzlaşmacı bir sevgiye dönüştüren Tanrıça Tefnut'un kaprisleriyle dolup taşar. Erkek zekasının efendisi, ayrıca sağduyu sahibi haberci Tanrı Tot, tanrısal hayvan Tefnut'un vahşi gücünü mantık ve duygulara seslenerek arıtıp Tanrıça'da dinsel etik bir anlayışın doğmasını sağlar. Mısır'a doğru yol alırlarken pek çok ırmak eşlik eder kendilerine. Irmakların tümü de kuzey yönünde akar. Çölden çıkıp verimli topraklara, barbarlar ülkesinden çıkıp Mısır'a ulaşır. Tanrı Tot'la Tanrıça Tefnut'un izledikleri yol sonunda adalet tanrısı Ra'nın tahtı önünde son bulur. Burada bir açıklama da var. Berlin'deki resimli bir ostrakon üzerinde görülen 3 hayvan yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatmış kuş, yaban kedisi ve maymun masal havası içeren güneş gözü mitinden bir bölümü anlatmaktadır. Kuyruğunu yukarı kaldırmış olan bir altlık üzerinde oturan aslan ve kedi karışımı, Tanrıça Tefnut oluyor tabi. Tanrıça Tefnut elindeki bir sopayı anlamlı bir şekilde sağa sola oynatırken bir yandan da gözdağı veren bir eda ile maymunla konuşur. Maymun ise hiç istifini bozmadan yerde oturmuş, solundaki bir daldan kopardığı bir hurma tanesini pervasızca ağzına götürmektedir. Yüzünde üstün bir filozofun bıyık altından gülen kurnazlığı okunmaktadır. Sanatsal bir yetkinliği içeren üçlü grup, kedinin o ışıl ışıl altın sarısı ve öbür iki hayvanın masalsı mavi rengiyle insan üzerinde gerçeküstü bir izlenim bırakır. Evet. Ya zaten burada aslında şey de var. Zaten kuş, kuluçkaya yatmış kuş ve böyle çift başlı kartal falan bu adaleti her zaman zaten temsil ediyor ve hem dişiyi hem erili temsil ediyor erkeği. Zaten kartal, aslan, dişi sağ solu belli olmaz zaten dişinin. Bazen vahşi bir aslan olur, bazen uysal bir kedi. Şeydi zaten bunu maymun ve ne demişlerdi, yani erkeği maymun yapmış sonunda. Açıkçası o birazcık şey oluyor, maymun kılığındaydı değil mi? Diğer kılığı neydi diye bakıyorum. Evet, maymun kılığındaki Tot. Yani maymun yapmışlar eril aklı. Bu da ilginç.
Neyse. Evet, bu masal böyleydi. Daha çok bu aslında bir şey içeriyor. Mitoloji içeriyor. Mısır mitolojisi diyordunuz. Buyurun size Mısır mitolojisi, Mısır dedim yazdım. Evet. Var mı bir sorunuz? Kısa bir soru, bir iki soru alabilirim. Yoksa yayını kapatacağım. Kanala yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için ve daha özel içerikler için katıl tuşuna basabilirsiniz ve bana üye olabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, daha üst üyelikler daha fazla ve daha özel içerikler demek. Dinlenmiş mi? Aslında bayağı yorgunum. Böyle çok da iyi gözükmüyorum ama yayın yapmak istedim yeni ayda. Çok mu güzelim bilmem. Teşekkür ederim. Yoksa yani şey değilim, aslında yorgunluğum da var ama akşam denizi bana iyi geldi. Deniz, güneş her zaman bana iyi gelir. Bugün güneş eninde sonunda çıktı akşam, o yüzden iyi. Evet. O zaman yayını kapıyorum. Teşekkür ederim iltifatlarınız için. Dediğim gibi katılabilirsiniz. Yurt dışındaysanız Patreon'a katılabilirsiniz. Ya da buradan hiçbirine katılmadan sadece buradan takip edebilirsiniz. O zaman yorum yapın. Sanki emir verdim gibi oldu. Neyse. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.